Merhabalar. Son zamanlarda kanalımı takip eden izleyicilerimden gelen sıkça yoğunlukla gelen bir soruya bu video ile cevap vermek istiyorum. Bazı modellerde bakın burada gördüğünüz gibi ince bir duvar oluyor. Bu duvar bizim nozzle'ımızın basacağı çaptan, yani atıyorum 0.4 nozzle kullanıyorsak buradaki duvarın kalınlığı 0.2 mm. Bu duvarı dilimlediğimiz zaman görünmüyor. Bu ayarı nasıl yapacağımızı göreceğiz. İyi seyirler. Aslında burada iki tane üst üste bindirilmiş küp var. Bir tanesinin kalınlığını ben incelttim. Hemen size şuradan göstereceğim. Bakın nesneler kısmına geldiğimde burada iki tane küp görüyoruz. Şu genel küpe tıkladığım zaman S tuşuna bastım. Genel küpü tıkladım. Bakın 0.4 mm şimdi bunun kalınlığı. Plakayı dilimle dediğim zaman gördüğünüz gibi objemiz dilimlendi. Şimdi bunun baskı kalitesi hakkında konuşmayacağız. En nihayetinde 0.4 nozzle'la 0.4 mm bir duvarı bastığımızda, hele de sağ tarafta herhangi bir bağlantı yoksa, yani şu küpün şu dört kenarını biz 0.4 mm olarak basarsak nispeten sağlam olacak. Ama burada direkt bu küpün üstünde yükselen bir nesne var. Bu nesnenin sağlamlığını tartışmayacağız. Sadece bu ince duvarları nasıl basabileceğinize odaklanacağız. Şimdi bunu yapabilmenin yolu, bir, nozzle çapınızı küçültmek. Yani 0.2 mm nozzle takarsanız ve aynı zamanda buradan da 0.2 olarak ayarlarsanız katman genişliğini, o zaman baskıyı alabilirsiniz. Fakat biz 0.4 mm nozzle'da bu kısmı nasıl yapacağız, buna bakalım. Şimdi normalde Orca Slicer'ı kurduğunuzda gelen stok ayarlara bir bakalım. Bakın burada kalite kısmına geldiğinizde duvar türü var. Burası genelde Arakne olarak gelir. Ben de zaten videolarımda Arakne'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer Arakne olarak bırakırsak burayı ve ince duvarı algılayı kapatırsak modelimiz dilimlenecek. Tamam mı? Yani bunu 0.4 değil 0.2 yapsam da dilimlenecek. Zaten Arakne'nin özelliği bu. Ama bazı kullanıcılarda sanırım o kısım, yani şuradaki kalite kısmındaki duvar türü klasik olduğu zaman burayı dilimleyemiyoruz. Yani burada nozzle çapından daha ince bir duvarı yazdıramıyor. Hatta şöyle yapalım. Hazırlık kısmına gelelim. S tuşuna bastım. Şuradan nesnelere geldim. Genel küpü seçtim. Bakın 0.4. Bunu 0.2 mm yapacağım. 0.2 dedim. Enter tuşuna bastım. Artık bu küpün kalınlığı 0.2 mm oldu. Tekrar dilimle diyeceğim. Bakın tekrar dilimledi. Bunu yapan şey, genel kısmına geldim. Kalite kısmındaki duvar türü Arakne. Eğer burayı klasiğe alırsak, bazı durumlarda klasiğe alıyoruz. Şimdi dilimleyelim. Bakın o obje dilimlenmedi. Yani objenin burada olduğunu gösteriyor ama dilimlenmiş, slice edilmiş halini göstermiyor. Yani baskıyı aldığımızda sadece şu küpü alacak. Buradaki objeyi basmayacak. Bunu aşmanın yolu, eğer duvar türümüz klasikte ise bu sefer dayanıklılık sekmesine geçiyoruz ve burada ince duvarları algıla seçeneği aktif oluyor. Buna tıkladığımız zaman ve tekrar plakayı dilimle dediğimde artık kalınlığı 0.2 mm olan bir duvarı 0.4 mm nozzle ile basabiliyor hale geliyoruz. Şimdi bu dediğim gibi bir yöntem. Şimdi şunu kapatıyorum. Bakın kaliteye geldim. Duvar türünü Arakne yaptım. Bazen de şunu soruyorlar. Duvar türü Arakne'deyken dayanıklılığa gelip buradan ince duvarı algılayı aktif edemezsiniz. Arakne değişken duvar kalınlıkları sunduğu için bize, yani buradaki objemizin kalınlığının 0.2 mm olduğunu algılıyor ve bunu algıladıktan sonra burada ne kadar akış vereceğini ayarlayan bir sistem. O yüzden Arakne'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bu kısmı klasiğe aldıysanız, yani şuradaki duvar türünü klasik seçtiyseniz ve dayanıklılık sekmesinden de ince duvarları algılayı açtıysanız, yine aynı şekilde objenizi dilimleyip yazdırabilir hale geleceksiniz. Dediğim gibi bu kalite kısmı değil, sadece objenin nasıl slice edileceğini gösteren bir video. Kalite kısmı için çeşitli ayarlar yapmanız gerekebilir. Yani hızı düşürebilirsiniz, fan hızını artırabilirsiniz gibi farklı parametreler var. Bu videoda buradaki bu ince duvarların nasıl görüneceğini veya nasıl slice edileceğini gördük. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.